Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Bir defaya mahsus olmak üzere ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Videonun üzerinde alt yazılar çıkıyor. Bunu YouTube otomatik olarak kendi oluşturuyor. Videonun üzerindeki ayarlar bölümünden CC yazan kısma tıklayarak alt yazıları kendiniz kapatmanız gerekiyor. Böylece modeli daha rahat görebilirsiniz. Şimdi örgümün modelinin uygulanması gereken ilk sırasındayım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 2 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek doluyorum. Modelin sıralamasına dikkat etmeniz gereken, önce 2 ilmeği ters örerek topluyoruz. Sonrasında ilmek artırıyoruz. İlmeğimizi artırdık. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamladık. Şimdi örgümün ikinci sırasındayım ve örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Dolayarak artırdığım ilmeklerime gelince bu ilmeklerimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek topladığımız için bu ilmek zaten arka yüzde düz olarak denk gelecek. Artırdığımız ilmekleri ise ters olarak örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Herhangi bir ilmek değiştirme söz konusu olmuyor. Her model 4 sıradan oluşuyor. Şu anda ben modelimin ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Modelimin 4. sırasındayım. Burası modelimin son sırası. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Kesme işleminden sonra bir tane ilmek artırıyorum. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Önce 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Sonra bir ilmek artırıyoruz. Ön yüzde bu şekilde ikinci modelimizi de kuruyoruz. İki ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek artırıp kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde artırarak oluşturduğumuz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Devamındaki ilmekleri düz. Bir ters, bir düz şeklinde modelimizi sıra boyunca devam ettiriyoruz.
Böylece ikinci modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman bir sırada oluşturduğumuz modelimizi tekrarlıyoruz. 3,5 numaralı şiş ile şöyle bir parça çalıştım. Bir ters bir düz şeklinde devam ettiği için kıvrılma yapmıyor, lastik gerektirmiyor. Ama dilerseniz alt kısmına lastik uygulayarak bayan örgülerinde bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka yüzü. Mevsimlik bayan örgülerinde veya etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.